Evet arkadaşlar, Guilty Blader kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Random Booster Volume 6'nın Prize Beyblade'i olan Tornado Vyron'un tanıtımıyla sizlerle birlikteyiz. Bir tık hastayım, o yüzden sesim değişik çıkıyor olabilir. Şimdiden özür diliyorum. Arkadaşlar, kendisi sağa dönen bir defans tipi. Zaten bayağıdır benden istiyordunuz bu Beyblade'in tanıtımını. Prize hali sonunda elime geçti. Tasarım olarak cidden çok güzel bir Beyblade. Yani renk uyumları açısından bence en iyi Vyron diyebilirim. Kendi açımdan. Çipi olsun, frame olsun, her şeyle çok güzel. Neyse arkadaşlar, bu Jet Vyron'un bir evrimi. Evolution sezonunun daha ilk bölümlerinde görmüştük bu Beyblade'i. Kendisinin serbest dönen bir halkası var. Bunu layer kısmında inceleyeceğiz zaten. Öncelikle şu şekilde bakalım. Sağ dönen bir defans tipi. Tasarım olarak dediğim gibi cidden çok güzel bir Beyblade. O zaman daha fazla uzatmadan hemen parçalarına geçelim. Evet, ilk başta layer'ımız Tornado Vyron arkadaşlar. Kendi sağ dönüşlü defans tipi layer. Her Evolution Beyblade'in özelliği olduğu gibi bu Beyblade'in de bir özelliği var. O da tamamıyla serbest dönüş bir katmana sahip olması. Bu aslında defans Beyblade'leri için güzel bir özellik diyebiliriz. Animede cidden çok işlevliydi. Gelen saldırıları tek tek karşılayabiliyordu kendisi. Bu mekanizma şu anda gördüğünüz gibi bir Beyblade vurduğu zaman hareket etmek üzere tasarlandı. Özellikle sola dönen, hız çalmaya çalışan Beyblade'ler için de çok güzel bir anti kendisi. Onu engelleme imkanı bulabiliyor. Ancak tabii ki de bu layer'ın da zayıf noktaları var. Öncelikle maalesef ki diş yapısı bana göre başarısız. Yani kolay patlayabilen bir Beyblade. Eğer şu dönen parçayı aşıp böyle sert bir vuruş indirdiğiniz zaman Beyblade'in klik sistemi çok kolay bir şekilde hasar alabiliyor. Ya bir de free spin olduğu için arkadaşlar staminası bir tık daha kötü oluyor. Yani aerodinamik olarak söyleyeyim size, fazla free spin olduğu için çok yüksek hızlarda dönüş kaybı yaşayabiliyor kendisi, ama zaten bir defans tipi Beyblade pek de stamina'ya o kadar ihtiyacı olmuyor. Stamina'ya ihtiyacı olsa bile evet düşüyor. Bunu başka bir parça kapatıyor. Ona da az sonra geleceğiz. O zaman diskimize geçelim. Evet arkadaşlar, sırada 4 diskimiz var. Kendisi çok ortalama bir disk. Yani biraz daha simetrik bir yapısı var kendisinin. Kenarlara doğru gördüğünüz gibi yayılan bir tasarımı var. Bu tasarım sayesinde iyi bir ağırlık dağılımı sunarak dönüş hızını koruyabiliyor. Eski nesil disklere göre tabii ki de daha ağır. Bunu zaten biliyoruz. Çünkü kendisi bir Evolution diski. Ancak dediğim gibi çok ortalama, çok daha iyi seçeneklerimiz var. Başka diyecek bir şeyim yok. O zaman frame'e geçelim. Evet, frame'imiz var. Kendisi Glaive. Yani tamamıyla bence defans tipleri için üretilmiş bir frame kendisi. Yuvarlığa çok yakın. Yani şöyle söyleyeyim, tam bir yuvarlak değil ancak yakın bir şekli var. Şuradaki iki tane çıkıntımız var gördüğünüz gibi. Bu çıkıntılar yukarı doğru biraz kıvrık. Şöyle gördüğünüz gibi. Beyblade böyle yana yatmaya başladığı zaman stadyum zeminine sürtünmesini az da olsa engelliyor. Yani güzel bir life after death'i de var kendisinin. Bence 4 diske ve Tornado Vyron'a cidden çok güzel uyan kombinasyon. O zaman hemen driver'ımıza geçelim. Evet, sıradaki parçamız ise Atomic arkadaşlar. Kendisi bana göre en iyi defans tipi driver. Yani saf defans tipi olarak bahsediyorum. Atomic cidden her konuda mükemmel bir defans driver'ı. Staminası fazla, free spin, güzel bir hız eşitleyici özelliğe sahip. Yani hız çalmak için tasarlanan Drain Fafnir gibi Beyblade'ler son ana kadar hız çalsa bile Atomic'sin Beyblade'inizi kurtarabiliyor. Ki kapışmalarda illaki bunu göreceğiz. Yani Orbit'in tamamıyla geliştirilmiş hali kendisi. Bana göre çok güçlü ve çok iyi bir driver ki Tornado Vyron'la da acayip güzel işleniyor. O zaman şimdi kapışacağımız Beyblade'leri size tek tek söylüyorum. Tabii ki de bir tanıtım için test yapmak zorundayız. Ragnarok'umuz var. Christ Satan'ımız var. God Valkyrie'miz var. Spriggan Requiem'imiz var.
Drain Fafner'imiz var ve son olarak da Nightmare Longinus'umuz var. Bakalım bu Beyblade'lere karşı nasıl bir performans gösterecek. O zaman hemen sahamıza geçelim. Evet arkadaşlar, sahamızdayız. Kapışmalara başlamadan önce bir test atışı ve dönüş süresi hemen yapalım. Atomi'yi kontrol etmek biraz zordur arkadaşlar. Yani hızlı atarsanız kendinizi sahanın dışında bulursunuz. Siz zaten şu anda ekranda dönüş süresini görüyorsunuz. Daha fazla uzatmadan ilk kapışmamıza geçelim. Evet, ilk kapışmamız Ragnarok'la beraber olacak. Çift atıcımız var. O zaman ilk turumuza başlıyorum. Yani şu anda aslında free spin özelliğini yapıyor kendisi. Ve evet, şu anda 1-0 önde. Diğer tur. Yani bir stamina tipi olan Ragnarok'tan daha stabil ilerliyor. Altındaki Atomic Driver'a teşekkür etmesi lazım. Ve evet, kazanan tabii ki de Vyron oldu arkadaşlar. Sıradaki rakibimize hemen geçiyoruz. Evet, sırada başka bir defans tipi olan Christ Seton var. Ona karşı ne yapacak aslında belli ama kendi bir deneyelim. Aslında ikisinde de serbest dönüşlü özellik var. Vyron'daki daha fazla. Ve Christ Seton'un o kadar da iyi bir driver'ı yok. Aslında frame'leri aynı. Ve evet, kazanan Vyron oluyor. 1-0 önde şu anda. Evet, diğer tur. Yani cidden sahada oynarken ki performansı falan güzel Vyron'un. Ve evet, kendisi diğer rakibini de yenmiş oldu. Bundan sonra bir tık atak Beyblade'ine geçiyoruz. Sıradaki rakip de God Valkyrie olacak. Hemen geçelim ona. Evet, bakalım bir atak tipine karşı ne yapacak? Kendini güzel savunabilecek mi? Evet, Reboot'ta aktif olmadı. Aktif olduğu tüm vuruşları tek tek karşılıyor gördüğünüz gibi. Ve Vyron ilk puanını almış oldu. Diğer tur. Reboot aktif. Ona rağmen sonra da Vyron'a adam akıllı zarar veremedi bile God Valkyrie. Yani şu ana kadar 3'te 3 gidiyor. Kendisi gayet güzel bir defansif dönüş sergiliyor. Hemen sıradaki rakibimize geçelim. Evet, sırada Spriggan Requiem var. Kendisi sağ dönüşlü dayanıklılık modunda. Hemen başlayalım. Yani Vyron'un Requiem'e karşı pek de bir şansı yok aslında. Yine de bakacağız. Belki bir puan alabilir. Ve evet, kazanan Spriggan Requiem oluyor. Şu anda 1-0 önde. Diğer tur. Evet, gördüğünüz gibi
serbest dönüş pek de işe yaramıyor Spriggan Requiem karşısında. Ve kazanan Spriggan Requiem oluyor. İlk yenilgisini aldı Vyron. Bakalım sırada 2 tane sola dönen Beyblade var. Evet, sıradaki rakip Drain Fafnir. Bakalım yenebilecek mi? Yani hız çalmaya gelirse Drain Fafnir hız çalacaktır ancak Vyron'da hem serbest dönüş hem de Atomic Driver var. Kazanabilir yani. Ve kazanan dediğim gibi Vyron oldu. Şu anda 1-0 önde. Diğer tur. Yani bir patlatma görür müyüz dedim ama görmeyeceğiz gibi. Drain Fafnir kendini zorluyor. Ancak Vyron Drain Fafnir'i kolay bir şekilde yenmiş oldu. Drain Fafnir'in dediğim gibi hız çalma özelliği var ancak Vyron'un Atomic Driver'ı var. Bakalım sıradaki rakibimiz de Nightmare Longinus olacak. Bakalım Nightmare Longinus'a karşı ne yapacak kendisi? Hemen başlıyoruz. Evet, Nightmare Longinus hemen 1-0 öne geçiyor. Diğer tur. Vyron kazanabilir. Çünkü güzel karşıladı vuruşları. Ve durum 1-1 arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak. Evet, beraberlik var. Çok güzel bir şekilde Vyron'u da yenmiş oldu. Artık Vyron'u sahaya atıp son görüşlerimi belirteceğim. Evet, sahamızdayız. Yani görüşlerimi belirtecek olursam kendisi gayet ortalama bir defans türü. Yaptığı 6 maçın 4'ünü kazandı, 2'sini kaybetti. Yani ikisini kaybettiği Beyblade'lerde cidden normal olarak Spriggan Requiem ve Nightmare Longinus'a kaybetti arkadaşlar. Artık defansif gücünü siz karar verin. Yani sonraki video ne olur bilmiyorum. Topluluğa atacağım. Siz karar vereceksiniz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.